Horde ve Alliance arasında yükselen tansiyonu kim organize ediyor? Locust Walker ve Vener'in arası nasıl? Zalatat ve Nuzot arasında nasıl bir anlaşma var? Gelin bugün Legacy of Arator'la gelen Lone Working görevlerinden, yani geçmişteki belli olayları tekrar tecrübe edişimizden, Faery'nin Arete Highlands'taki yolculuğundan, Kızıl Şafak'tan bahsedelim. Ancak şöyle yapacağız. Bana hikayedeki önemleri açısından çok majör gelmeseler de üzerine konuşacak çok şey olduğu için patch hikayesini 2 videoya böleceğim. Bu videoda patch'in ana görev serisinden, Kızıl Şafak'ın yükselişinden ve Faery'nin yolculuğundan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda ise Lore Walking görevlerini çok detaylı olmasa da anlatacağım, çünkü o hikayeleri size yıllardır tekrar anlatıyorum zaten. Nuzot, Zalatat, Locust Walker, Alere vesaire. Bu yüzden planım dikkatimi çeken, önemli bulduğum yerleri vurgularken kalanını özetlemek. Anlattım çünkü defalarca kez. Diyelim ve Faery'nin yolculuğu ile bugünkü videoya başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim, bu görev serisinden hemen önce Faery'nin için İnanç ve Ateş adında bir hikaye yayınlandı ve burada Faery'nin Arator'un kayıp kraliçesi Kreşe, Arete Highlands'taki parçalanmış sur ve taptıkları kutsal aleve dair masallarla büyüdüğünü belirteyim. Her zaman bir savaşçı olmak, halkı için büyük işler başarmak istemiş ve içinde hep bir çağrıyı hissetmiş. Onu Kazalgar'ın derinlerinden Azeroth'a getiren bir çağrıyı. Bu sırada ise Sons of Lothar ekibinden Darath Trollbey'nin ufak krallığı Stromgarde'da iç karışıklıklar çıkmaya başlamış. Stromgarde, Azeroth üzerindeki 7 insan krallığından biri ve tabii ki hepsi aslında Arator'un, Arete krallığının mirasçıları. Danath, Zalatat'ı durdurmak için Kazalgar'a gelmesi gerektiği için kalesini yönetme işini yeğeni Merren'e bırakmıştı. Ancak Merren sorumluluğunu kötüye kullanarak aynı bölgedeki Horde yerleşimine Hammerfall'a saldırarak gerginlik yaratmak, Stromgarde'ı eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için kullanmıştı. Heartlands isimli kısa hikayeleri hayatlarını Alliance ve Horde'un arasındaki barışı korumaya adayan Troll ve Jaina, Troll'un alternatif Draenor'dan gelen kardeşi Gearach'la beraber Merren'i mağlup etmişler. Ardından Danath yeğenini hapsettirmişti. İşte 11.1.7 hikayesi de konuyu buradan alıyor. Öğreniyoruz ki Merren hapsedilmesine rağmen Horde ile Alliance arasında yine oluşmaya başlayan bir gerginlik var. Biz de bunu çözmek için Danath, Gearach ve Faery'nle birlikte yola çıkıyoruz. Is that? Thoradin's Wall? Yes. Then the stories and legends I read as a child were true. Stories are just stories, Farron. And that wall is just a wall. I know Arathi history is embellished, Danath. But are you not proud of your heritage? Yes, but pride in our legends foments stromic superiority and reasons to strike at our neighbors. I understand. Among my people, some still distrust outsiders. I had thought your people... Going to Kaz Olgar was unpopular in Stromgarde. But the Sons of Lothar promote tolerance and mercy. Bu konuşma ve Danath'ın yaşlı adam bilgeliği çok hoşuma gitti. Hikayeler hikayedir, evet. Ve belki de efsanelerle yüceltilen bazı şeyler, mesela Arete Suru gibi, belki de gerçekten sadece bir surdur. Yalnızca o toplulukta, millette birlik bağını oluşturmak, gururlarını okşayarak ileride başkalarının da gözlerini kırpmadan risk alabilmelerini sağlamak için abartılmış olabilirler. Ancak Danath, geçmişle fazla gurur duymanın, kibre ve daha tehlikelisi kendileri dışındakilere karşı agresifliğe yol açabileceğinin farkında. Üstün ırk kafası yüzünden. Kendilerine stromik demeleri de biraz bu yüzden. Zaten görev seviyesinin ilerisinde de bu hissiyatı alıyoruz bol bol. Ancak Faery'in bu mirası anlamak, kendi geçmişini anlamak ve aynı dinlediği hikayedekiler gibi bir kahraman olmak istiyor. Ben Faery'nin ne kadar çok saf bir kalbi olduğuna inansam da bu tutkusunu kontrol altında tutması gerekecek. Sinematiğin sonunda duyduğumuz yardım çığlığının sebebi Defiance kardeşliği. Bunlar bir haydut grubu. Geçmişlerini ve niye ortaya çıktıklarını biraz ileride anlayacaksınız. Bir anda Stromgarde'da karışıklık yaratmaya başlamışlar ve yalnız olmadıklarından yeni bir şafağın doğacağından bahsediyorlar. They look like Defiance. But what would they be doing here? Haydutlardan birinin üzerinde alışılmadık bir amblem bulup Danath'a götürdüğümüzde bunu tanımadığını ve henüz anlam veremediğini söylüyor. Biz de Stromgarde kalesine doğru yola koyuluyoruz. We must continue on to Stromgarde. Unless Faerun... Danath, I am a soldier and an Arathi, just like you.
I would not abandon you now. Stromgard Kalesi'ne destek almak için gittiğimizde karşımda savaşa hazır bir krallık değil, kendi kendilerine zor yeten, Kazalgar'daki savaşa destek gönderilince hem güvenlik hem de kaynak açısından iyice açıkta kaldıkları için bu durumdan çok rahatsız olan bir topluluk görüyoruz. Tell Brewston we're already doing everything we can to help. Confronting Zalateth left no one to protect Stromgard. No wonder these people feel neglected. Evet, Stormguard'da yükselen bir tansiyon var ve bu gerginlik Horda. Hemen yanlarında yaşayan, barış içinde yaşayan orklara çevrilmiş. Çünkü kendilerine günah keçisi ve düşman edinmeleri gerek. Ve Joseph adında bir şerefsiz de devamlı hapiste tutulan Merran'ı öven, Stormguard'ı kurtuluşa götürecek olanın o olduğunu gazlayan vaazlar veriyor. Klasik. Attacks are just bandits, but I think the Horde is behind it. If Lord Danath would stop talking to orcs and start killing them, we wouldn't need bandages. The orcs are not your enemy. Lord Trollbane is doing what he can to keep you safe. Merran'ı destekleyen Kızıl Şafakçılarla konuştukça kafa yapılarını şu an burada adını anamayacağım insanlık tarihinde yani gerçek tarihimizde korkunç yeri olan o topluluğa çok benzediğini görüyoruz. Üstün ırk inancı, insan ırkı. Defias kardeşliğinin geçmişini de bu görev serisinde hatırlıyoruz. Defias? I haven't heard that name in a while. This story is a little sad, actually. What do you mean? What happened? After the Second War, Stormwind was heavily damaged. The Stonemasons Guild was contracted to rebuild it, but Stormwind's corrupt House of Nobles denied them payment. They rioted, and in the riot, the Queen was accidentally struck and killed. They were driven from the city and became bandits. The Van Cleef family became their leaders. I had thought that the Defias were dead along with the Van Cleefs, but that may have been wishful thinking. I don't condone banditry, but I can understand their frustration. I suppose. If they'd been paid, they wouldn't have become bandits. But you can't just throw away law and order if you don't get your way, like Merrin's supporters are doing now. That is a good point. Thank you, Captain. Evet, insan ırkının geçmişindeki kara lekelerden biri bu olay. Zaten bu görev serisinde Alliance'ın geçmişindeki defoları da vurgulamış olmaları hoşuma gitti. Faer'in Merran'la da ufak bir diyaloğa giriyor. You are a prisoner. Why does Colonel Niles defer to you? You should know, names carry weight. Farron Lothar. Despite your elven blood, a great Arathi warrior returning gives us hope that those dissatisfied with Lord Danath Trollbane's rule, with our old Stromic ways forgotten, with famine, unrest, and orcs on our lands, and dwarves and elves in our cities, all will rise up and embrace a new dawn. And that when they do, I hope you'll be part of it, Farron. I would like to see Stromgard as it was, but your promises are empty. And I would never betray Danath. You say that now, but you'll see it my way, in time. Burada artık kaynayan bir isyan kazanı var. İlerlemeden şunu hatırlatayım. Aslında The War Within'in ana görevlerini değerlendirdiğim videoda bahsetmiştim. Tekrar hatırlatayım. Lothar soyadı çok önemli. Çünkü insan tarihinin efsanelerinden kumandanan bir Lothar, Arati soyunun son gerçek varisiydi. Faer'ine kadar tabii. Yani buradaki gerçek Arati kızı aslında Faer'in. Bunun ardından Defias'le beraber çalışan diğer iki grubun, yıkılan Alterac Krallığı'nın kalıntıları olan Syndicate aydıtları ve daha önce şu videoda detaylıca bahsettiğim oyundaki en tehlikeli insan topluluğu olan Scarlet Crusade olduğunu öğreniyoruz. Ki bence ipleri elinde tutan da Scarlet Crusade zaten aslında. Karga, do you know much about the Scarlet Crusade? Only what I have heard from the elders in Hammerfall. I know they have no love for the Horde or the Alliance. The Scarlet Crusade holds twisted beliefs. They want to eradicate our allies, the undead, but they also believe that the Alliance has failed to protect humanity. The belief in human superiority seems
prevalent here. This is the Arathi Highlands. Where have you been? Under a rock? You could say that. Yes. Scarlet Crusade çok tehlikeli bir fanatik insan topluluğu. İnsan üstünlüğüne ve ışığa koşulsuz şartsız bağlılığa inanıyorlar. Yoksa ışık da yakmaktan da çekinmiyorlar. Ardından öğreniyoruz ki bir süredir haber alamadığımız Danat Hammerfall'da da değilmiş. Ve Gearah onu zaten davet bile etmemiş. Biz de Hammerfall'a yola koyulduğumuzda bu kez karşımıza Eitrigg. WoW'un en delikanlı orklarından biri çıkıyor. Onlara sığınan insan mültecilerini de geri çevirmemişler ve Eitrigg kesinlikle yeni bir savaşa sıcak bakmıyor. Seeing Hammerfall and talking to your people has been an eye-opening experience, Eitrigg. Harboring refugees no matter their creed. My people would do the same. I do not doubt that. Both of our peoples have suffered through dark times. We may live here in peace now, but this site was once witness to unspeakable horrors. The Alliance imprisoned many orcs here in an internment camp. We liberated and claimed it, naming it after our fallen war chief, Orgrim Doomhammer. The Alliance held your people here? In an internment camp? And yet, you harbor human refugees? And yet... Lamplighter, there have been far worse crimes committed against my people. Such is war. But our teachings say if we are wronged, we can cause more suffering or end it. We now choose to end the cycle. I think that my people could learn a great deal from yours, Eitrigg. Thank you for welcoming me here. Faerin'den öğrendiklerimize bakılırsa halkı hem Alliance hem de Horde'la benzerlikler taşıyor ve kendini Horde'a daha yakın hissediyor. Ayrıca umarım Horde oyuncuları bu görevlerden memnun kalmıştır çünkü yıllardır hep Horde'un kötü gösterildiğinden yakınıyorlar ancak dediğim gibi bu görev serisinde bol insanların geçmişteki günahlarına ve hala nasıl yoldan sapabileceklerini gösteriyorlar. Ancak bu noktada benim asıl dikkatimi çeken ve hoşuma giden şu oldu. Major Faction liderleri, Troll gibi, Jaina gibi, Eitrigg veya Danat gibi artık bu savaşın ne kadar anlamsız olduğunun, hiçbir yere varmadığının ve barışın öyle ya da böyle korunması gerektiğini farkındalar. 4. savaş yani Battle for Azeroth'un ardından sonunda bu dersi almışlar. Sorun çıkarırsa bu alt seviyedekiler çıkaracak. Ondan da çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani bir daha Faction savaşı gibi bir saçmalık görmeyiz. Görevlerin ilerisinde öğreniyoruz ki Syndicate casusları yakındaki Witterbug trollerine yani aslında o toprakların en eski sahiplerine saldırıp bunu Horde yapmış gibi göstermişler ki Horde'un dikkatini Hammerfall'dan uzağa çekebilsinler. Sonra öğreniyoruz ki Eitrigg'in Hammerfall'a aldığı mülteciler aslında Syndicate üyeleriymiş ve ortalığı yakıp yıkmışlar. Biz de evleri söndürüp Syndicate üyelerini öldürürken son aşamada en başından beri başımıza bela olan Bağcı Joseph'le tekrar savaşıyoruz ve tekrar elimizden kaçırıyoruz. Sonrasında Danat'ın izini tam bulmuşken These look like orc weapons. Why would your people attack Danath? They would not. Something is wrong here. Syndicate üyeleri bu saldırıya Horde yapmış gibi göstermek için terk edilmiş bir dökümhanede ork silahları dövdürmüşler. Alliance Horde arasında savaş çıkarmak için. Bu planı da açığa çıkarıyoruz elbette. Amaçları Hammerfall ve Stormguard'ı zayıf düşürmekti. Ama neden? To start a war that would destroy both Stromgarde and Hammerfall and leave them in power. Danat'ı bulmamıza yardım etmesi için Albert Niels'la görüşmeye gittiğimizde We do not have the resources for a manhunt, Farron. To rescue the Lord of Stromgarde? I thought you were in charge here. I think we can drop the charade now, Veronica. You're behind this. The Red Dawn? Danath's disappearance. Yes. And now that my uncle is gone, I'm free to do what I wish. Footman! Stop this madness! You're all Arathi! And I thought you were once. Now you'll suffer for not joining our cause. evet Veronica hainmiş. Esir düşüyoruz fakat yönetimdeki diğer arkadaşımız
Kaptan Roderick bu saçmalığa alet olmamış ve bize yardım ediyor. Serbest kalıp isyanı bastırma çabasına katıldığımızda da çevrede hem Mera'nın hem de Scarlet Crusade'in notlarını buluyoruz. Scarlet Crusade de Mera'nı destekliyor ve artık amaçlarının Undead'leri yok etmenin ötesinde tüm Azeroth'u insan ırkı için bir cennete çevirmek olduğunu yazmışlar. Danat da savaşa katılmış. Biz de öncelikle Mera'nın sağ kolu Joseph'i bu sefer kalıcı olarak ortadan kaldırıp bu işi bitirmek için Mera'nın karşısına çıktığımızda Stop this! Danath fought to save all of Azeroth! He sold us out so the Alliance and Horde could wage war in Khazalgar. You'll never understand. For Erethdor! The Red Dawn will rise again. No! Do not make her a martyr. Our history will read Faerun, true daughter of the Arathi, allowed Merrin to live without her title and name. The Red Dawn vanished from the Highlands forever. This is not over. evet, Merrin ve takipçileri sürüldü ve Kızıl Şafak tehdidi şimdilik ortadan kalktı. Burada hoşuma giden detay şu oldu ama aslında biraz da rahatsız olduğum şey, Faerun içindeki askerin ne kadar hızlı ortaya çıkabileceğini gördük burada. Merhamet etmeyecekti. Merrin merhameti hak etmiyordu ama demek ki Faerun'un de ekstremleşebileceği o tutkuya, kutsal alevin tutkusuna yenilebileceği anlar olabilir. Danath'ın buradaki rolünü yine çok beğendim. Merrin'i şehit etselerdi daha kötü olacak. Belki daha da fazla insan bu topluluğa katılacaktı. Görevin son kısmına geçmeden şunu söyleyeyim. Bu Kızıl Şafak propagandasını yayan, organize eden bariz şekilde Faerun'un kendi halkı aslında. Uzaktaki gizemli Arathi İmparatorluğu. Yani o ışığın imparatoruna dair neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Yalnızca ışıktan görev alıp kehanette bulunabilecek kadar kudretli olduğunu biliyoruz. Ama bu Arathi İmparatorluğu ve gizemli imparator bende en başından beri şu hissiyatı uyandırıyor. Umarım yanılırım. Artık bir kere de ışık yüzünden kafayı sıyırmış fatihlerle uğraşmayalım. Ancak When we are young, we are taught to revere the light. But when I turn to it, I see only fire. The fire of pain, of loss, the choices I made. Faerun ile Danath arasındaki son konuşmaya da göz atarak bu görev serisini noktalayalım. Sorry. Stromgarde was not what you expected. You were right. I was naive. No, Faerun. I was wrong. Wrong? How? I said Thoradin's wall was just a wall. But what it represents does exist. In you. I don't see... You have been a guiding light. Saving my life. Bringing us together. Reminding me of my true mission. You look to the past, but you are our future. And I am glad of that. Perhaps the New Dawn is not what Merrin wanted. But us. Returning here for our people. I hope you are right. Umarım bu iş tüm Azeroth'u ışığın yolunda düzene sokup kutsamalıyız'a gitmez. Evet, bugünkü video bu kadardı. Legacy of Arathor'un ana görev serisini birlikte inceledik. Umarım sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum çünkü bence burada ilginç bir şeyler var. İlginç bir hazırlık var. Ben görevleri sevmiş olsam da açık konuşayım. Şu an aklım çok başka yerde. Diyelim, dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda bu sefer geçmişteki bazı ipuçları hakkında konuşacağız. Görüşmek üzere.